uçabiliyor. Uçacaksın, uçacaksın, havalara. Matematik nerede işimize yarayacak? Ankara, Konya. Konya yolundayım, Konya yolunda. Konya yolundayım. Usta hastalanmış vesaire. Geldik bu konunun son yeni nesil sorusuna. Matematik dersine farklı ve daha eğlenceli bir pencereden bakmaya ne dersiniz? Evet dediğinizi duyar gibiyim. O halde doğru yerdesiniz. Sevimli matematiğe hoş geldiniz. Merhaba canlarım. Bugün sizlerle 1. dereceden bir bilinmeyenli denklemler konusunun yeni nesil sorularını çözeceğiz. Ama soruları çözmeden önce eğer izlemediyseniz önce konu anlatımını izlemenizi tavsiye ederim. Alta linkini bırakıyorum. Soruları çözerken de lütfen önünüzde bir defter kalem olsun ve videoyu durdurup önce kendiniz çözmeyi deneyin, sonra beni izleyin. Bu şekilde soruyu daha iyi anlarsınız. Hadi bakalım LGS savaşçıları, vakit kaybetmeden başlayalım. Evet canlarım, ilk yeni nesil sorumuzla karşınızdayım. Çok güzel bir soru, ben çok beğendim. Sizin de çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Soruyu çözerken ben size ufak ufak püf noktalarını vereceğim. Yeni nesil soruları nasıl çözeceğiz? Nereleri önemli, nereleri önemsiz? Neye dikkat edelim? Hepsini bu sorular üzerinde konuşacağız. Bu soruda da konuşacağız. Diğer sorularda da konuşacağız. Hepsinde püf noktaları size vermeye çalışacağım. Şimdi önce bir sorumuzu okuyalım. Okurken de vereceğim püf noktaları olacak zaten. Özellikle tropik denizlerde bulunan uçan balıklar yüzgeçlerini kanat olarak kullanıp kısa mesafeleri uçabilirler. Bu balıkları araştıran bir ekip bu uçan balıklardan birisine izleme cihazı takıp hareketlerini gözlemlemektedir. Bla bla bla. Bakın burası sorunun tamamen hikaye kısmı. Sorumuz kısaldı. Biraz daha kısaldı. Bu hikaye kısmı bazı sorularda çok daha uzun oluyor çocuklar. Devam edelim. Şekildeki gibi deniz seviyesinden x metre yukarıda olan kuşun bulunduğu yüksekliğin 3'te 2'sine kadar çıkmış ama havada çok kalamamış ve tekrar suya dalmıştır. Devam edelim. Sonra en başa dönüp tek tek yaparız. Biraz zaman geçtikten sonra da kuşun bulunduğu yüksekliğin 2 katı yükseklikte bulunan paraşütçünün bulunduğu yüksekliğin çeyreğinin 5 metre yukarısına kadar çıkabilmiştir. Soruyu okurken yoruldum. Ekibin gözlemlerine göre balığın çıktığı iki yükseklik birbirine eşittir. Ekip bu yüksekliğin uçan balığın çıkabildiği maksimum yükseklik olduğunu söylemiştir. Uçan balığın çıkabildiği maksimum yükseklik kaç metredir? Bakın şu sonda da soracağı şeyi böyle uzatmış da uzatmış, uzatmış da uzatmış. Aslında bizim için önemli olan bu aradaki kısım. Aradaki kısım bize soruyu çözdürecek zaten. Biliyorsunuz bizim Sevimli Matematik kanalında bazı sorular canlanabiliyor. Bu da o sorulardan birisi. Canlanabilecek sorulardan birisi. Şöyle bir hokus pokus yapalım ve canlandıralım. Haydi bakalım hep birlikte. Hokus pokus. Hokus pokus 1 2 3. Sizler hiç uçan balık gördünüz mü çocuklar? Ben bir belgeselde görmüştüm ve çok şaşırmıştım. Bu soru da oradan aklımda kalmış sanırım. Oradan esinlenerek yazdım yani. Bakın burada bir tane balığımız var. Hem yüzebiliyor hem de uçabiliyor. Uçabiliyorum. Uçacaksın, uçacaksın, havalara. Yüzebiliyor hem de uçabiliyor. Bunu da araştıran bazı araştırmacılarımız varmış. Soru da bize öyle söylüyor. Bakın balığımız şu anda 0 metrede, yani deniz seviyesinde. Bir tane kuşumuz var burada. Önce bu bizim uçan balığımız kuşun bulunduğu yüksekliğin 3'te 2'sine kadar çıkabiliyor. Bakın yaklaşık şuraya kadar falan tekabül eder. Şöyle gelebilir. Buraya kadar çıkabiliyor ama sonra yoruluyor ve geri dönüyor. Daha sonra şurada bir tane dağcımız var. Bakın dağa tırmanıyor. Daha sonra dağdan paraşütle aşağı bırakıyor kendini. Tam şuralardayken kuşun bulunduğu yüksekliğin 2 katı yükseklikteyken burası x ise şurası 2x olacak. Bu bizim uçan balığımız. Bu
Bu defa bu paraşütçüyü gözüne kestiriyor. Bu paraşütçünün bulunduğu yüksekliğin çeyreği yaklaşık şöyle şuralar falan olur. 5 metre yukarısına yaklaşık şuralara falan tekabül ediyor. Buralara kadar geliyor. Daha sonra tekrardan geri döner. Biraz önce ilk çıkışındaki ile ikinci çıkışındaki yüksekliklerinin bize eşit olduğunu söylüyorlar. Biz de bunu bulmaya çalışacağız. Hadi gelin soru üzerinde yapalım. Bunu böyle kısaca canlandırmış olduk. Size de biraz eğlenceli olsun diye. Hadi bakalım soru üzerinde devam edelim. Soru üzerinden devam ediyoruz. Kuşumuzun bulunduğu yükseklik x metreymiş. Paraşütçümüz de kuşun bulunduğu yüksekliğin 2 katı yükseklikte. Bakın burada yazıyor. Şurayı bir bulalım. 2 katı 2x olur. Yani paraşütçü 2x metre yükseklikte. Şimdi tek tek hepsini yaza yaza gideceğiz çocuklar. Öncelikle bizim balığımız, uçan balığımız kuşumuzun bulunduğu yüksekliğin 3'te 2'sine kadar çıkacak. 3'te 2'si yaklaşık neresidir çocuklar? Yaklaşık şurası falandır herhalde. Peki x'in 3'te 2'sini nasıl yazarım? Tabii ki 2x bölü 3 olarak. Demek ki ilk çıktığı yükseklik burası. Burası birinci çıktığı yükseklik. Şimdi ikinci çıktığı yüksekliğe bakacağız. İkincide ne yapıyordu? Paraşütçüyü gözüne kestiriyordu. Paraşütçünün bulunduğu yüksekliğin çeyreğinin 5 metre yukarısına kadar çıkabilecek. Şimdi paraşütçünün bulunduğu yükseklik 2x metre. 2x'in çeyreği nasıl buluruz? 2x bölü 4 ile artı 5 metre yukarısına daha. Yukarı dediği için artı 5. Aşağı deseydi eksi 5 derdik. Tam sayılardan hatırlayın. İkincide de bu kadar yükseliyor. Şöyle şu kadar tırmanıyor. Ve bu ikisinin çıktığı yüksekliklerin eşit olduğu söyleniyor bize. İkisinde de aslında eşit mesafede yükselebilmiş. Hadi bunları birbirine eşitleyelim. 2x bölü 3 eşittir 2x bölü 4 artı 5'e. Bunları bu denklemi çözelim birlikte. Nasıl çözeceğiz? Paydalarını eşitleyelim. Bunu 4 ile, bunu 3 ile çarparım. 5'in altında gizli 1 var. Bunu da 12 ile genişletirsem paydalı eşitlemiş oluruz. 4 ile 2x'i çarptım. 8x bölü 12 eşittir. 3 ile 2x'i çarpıyorum. 6x bölü 12. Bu da eşittir. 60 bölü 12. Pardon şuradaki artı. Artı 60 bölü 12. Şimdi paydalarımız eşit olduğu için paydaları yok sayabiliriz. Şuradaki 6x'i karşı tarafa atıyoruz. 8x eksi 6x eşittir 60. 8x'ten 6x'i çıkartalım. 2x eşittir 60. Her iki tarafı 2 ile sadeleştirirsek x'imizi 30 olarak buluruz. X dediğimiz şey neydi? Kuşun bulunduğu yükseklik. Ama bizden şunu istiyor. Uçan balığın çıkabildiği maksimum yüksekliği. Maksimum yüksekliğimiz neydi? Maksimum yüksekliğimiz 2x bölü 3 ya da 2x bölü 4 artı 5. İkisi zaten birbirine eşitti. Şöyle yan tarafta da bunu bulalım. Çıkabildiği maksimum yüksekliği bulalım. Ne yapacağız çocuklar? 2x bölü 3'te x'i yerine yazacağız. 2 çarpı x yerine ne yazacağım? 30 yazacağım. Bölü 3. Şimdi 30 ile 3 sadeleşirler. Hadi sadeleştirelim. 33'e böldüğümde 10 kalır. 2 ile 10'u çarptım. 20. Demek ki bizim uçan balığımızın çıkabildiği maksimum yükseklik 20 metreymiş. İsterseniz şunu da kullanalım. Buradan da 20 gelecek. Yapalım. 2 çarpı 30 bölü 4 artı 5. Paydalarını eşitliyorum. 5'in altında gizli 1 var. Şurayı 4 ile çarpalım. Genişletelim. 2 ile 30'u çarptım. 60 bölü 4 artı 20 bölü 4 eşittir 80 bölü 4. 80 ile 4 de sadeleşirler. 80'i 4'e böldüğümüzde 20
metre gelir. Zaten ikisinin birbirine eşit olduğunu denklemde biliyorduk. Bize bunu söylemişti. Kuşumuzun çıkabildiği maksimum yüksekliği de 20 metre olarak bulduk. Geçelim diğer sorumuza. Çocuklar, ben acıktım galiba. Gözümün önünde pastalar dolaşmaya başladı. Soru da pastalı. Hepsi de üst üste geldi. Neyse, sorumuzu okuyalım. Belki açlığımız yatışır. Hadi bakalım. Bir pasta ustası ve çırağı birlikte çalışmaktadır. Çırak bir günde ustasının yaptığı pasta sayısının yarısından 3 fazla pasta yapabilmektedir. Pazartesi, salı ve çarşamba birlikte çalışmışlar ama perşembe günü usta hastalanmış ve işe gelememiştir. Perşembe, cuma ve cumartesi günü çırak tek başına çalışmıştır. Pazar günü ikisinin de tatil günüdür. Hafta boyunca ürettikleri toplam pasta sayısı 198 olduğuna göre ustanın bir günde tek başına ürettiği pasta sayısı kaçtır? Çocuklar, böyle soruları tek başınıza yaparken önce göz ucuyla hızlıca soruyu komple baştan sona bir göz gezdirin, bir okuyun. Sonra en başa dönerek sırayla yapalım. Şimdi benim yapacağım gibi. En baştakine bakalım. Çırak bir günde ustasının yaptığı pasta sayısının yarısından 3 fazla pasta yapabilmektedir. Şöyle yapalım mı? Biz ustamızın günde kaç tane pasta yaptığını bilmiyoruz. Kaç tane diyelim? X tane bilmediğimiz için. Çırağı da bilmiyoruz tabii ki. Çırak ustasının yaptığı pasta sayısının yarısından 3 fazla. Yarısı dediğimizde ne yapıyorduk? 2'ye bölüyoruz. Fazla dediği için de artı 3 deriz. Artık ustanın ve çırağın yaptıklarını X cinsinden ifade ettik. Sonra günlerimiz var burada. İşte pazartesi, salı, çarşamba birlikte çalışmışlar. Perşembe usta hastalanmış vesaire. Şöyle güzel bir tablo çizelim buraya. Ve tabloya göre çözmeye çalışalım. Günlere göre tablomuz olsun. Şöyle pazartesi, salı, çarşamba, ve pazar. Şuraya ustamızı ekleyelim. Şurada da çırağımızın yaptığı pastaların sayısı olsun. Şimdi ustamız pazartesi, salı ve çarşamba çalışacak. Çalışırken her gün kaçar tane yapacak? X'er tane pasta yapacak. Perşembe gün hastalandı. O zaman perşembe yapamayacak. Cuma ve cumartesi de işe gelmedi. Yine yapamadı. Pazarda tatilde yine pasta yapmadı. Çırağımız pazartesi, salı, çarşamba zaten ustasıyla birlikte çalışıyor. O zaman x bölü 2 artı 3. X bölü 2 artı 3 tane. Burada da x bölü 2 artı 3. Perşembe günü usta gitti ama çırak hala devam ediyor çalışmaya. X bölü 2 artı 3. Cuma'da devam edecek ve cumartesi de çalışacak. Ama pazar gün tatil günü. Pazar günü çırağımızla çalışmayacak. Burada yaptıklarının hepsi, yani hafta boyunca ürettikleri toplam pasta sayısı kaçmış? 198. O zaman bunların hepsini toplarsam 198 elde edebilirim. Toplayalım. Burada 3 tane x var. Dolayısıyla 3x yapacak. Artı şurada x bölü 2 artı 3 var ya, kaç tane var? Onunla çarpalım. Daha pratik olur bizim için. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane x bölü 2 artı 3'ümüz var. Bunları topladığımızda kaça eşitmiş çocuklar? 198'e. Toplamda 198 pasta yapılmış. Şu 6'yı içeriye dağıtalım. 3x artı 6x bölü 2 artı 18 eşittir 198. Şuradaki 18'imizi karşıya atalım. Tabii ki eksi 18 olarak geçecek. 6 ile 2'yi sadeleştirelim. 6'yı 2'ye böldüm. 3x. 3x burada. 3x de burada. 6x eşittir. 198'den 18 çıkartırsak ne olur? 180. X'i bulmak için her iki tarafı 6'ya böldüm. Sadeleşti. 180'i de 6'ya bölersek x eşittir 30 olur. O zaman ustamız bir günde tek başına kaç
kaç tane pasta üretebiliyormuş? 30 tane. Bize de kiminkini soruyordu? Ustanın bir günde tek başına ürettiği pasta sayısı 30. Ama çırağınkini de bulalım. X 30'du. 30'u yerine yazacağız. 30 bölü 2 artı 3 eşittir. 32'ye böldüğümüzde ne gelir? 15 artı 3 eşittir 18. Demek ki çırağımız da bir günde 18 tane pasta yapabilmektedir. Haydi bir sonraki soruya. Yine günlük hayattan bir soru. Matematik nerede işimize yarayacak? Matematik sütleri yerleştirirken bile görüyorsanız işimize yarıyor. Matematik her yerde, hayatımızın her yerinde. Bakalım bu soruda neler yaptıracak bize. Emre bir markette çalışmaktadır. Sütleri reyona yerleştirmek istemektedir ama nasıl yerleştirileceği konusunda kararsız kalmıştır. Şekildeki reyona sütler arasında 5 santim boşluk olacak şekilde yerleştirdiğinde 12 süt yerleştirebilmektedir. Sütler arasındaki boşluğu 2 santimetreye düşürdüğünde ise x tane süt yerleştirebilmektedir. Süt kutusunun genişliğinin 9 santim olduğu bilinmektedir. Raf kenarlarında boşluk kalmamakta, reyon uzunluğu değişmemektedir. Aradaki boşluğu 2 santimetreye düşürerek yerleştirmeyi seçen Emre, 45 tane sütü şekildeki kaç tane reyona yerleştirebilir? Gelin sütlerimizi bir yerleştirelim, sonra konuşalım. Hadi bakalım. İlk başta kaç tane süt yerleştirecek? 12 tane süt. Bu 12 tane sütün aralarındaki boşluk kaç santim olacak? 5 santimetre. Süt kutularının genişliğini de biliyoruz. 9 santimetre. O zaman biz buradaki reyonumuzun uzunluğunu gayet rahat bir şekilde hesaplayabiliriz. Hadi hesaplayalım. Reyon uzunluğu diyelim. Nasıl hesaplayacağız? 12 tane sütümüz var öncelikle. 12 süt çarpı her sütümüz 9 santim genişliğinde. Şu süt sayısı, şu sütün genişliği artı bir de şu aralardaki boşlukların uzunlukları var. Her bir boşluğumuz konuşamadım 5 santimetre. Peki kaç tane boşluk var burada? Çocuklar bakın 12 tane sütümüz olduğu için bir eksiği kadar boşluk olur. Yani 11 tane boşluk var. Kaç tane olursa olsun her defasında bir eksiği kadar boşluk olur. Mesela 40 tane sütümüz oldu. O zaman 39 boşluğumuz olacak. Şöyle yapalım. Boşluk sayımız 11 çarpı boşluğumuzun uzunluğu da 5 santimetre. Şunu da yazalım. Boşluk sayısı. Bu da uzunluğu. Buradan artık reyon uzunluğumuzu bulabilir miyiz? Evet. 12 ile 9'u çarpacağız. 108 buluruz. Artı 11 ile 5'i çarpacağız. 55. İkisini de topladığımızda ne geldi? 163. Bu bizim reyon uzunluğumuz. Reyon uzunluğumuzun değişmediğini söylemiş. 163 değişmeyecek. İkinci söylediğinde de ne yapıyor? Sütler arasındaki boşluğu 2 santimetreye düşürüyor ve x tane süt yerleştiriyor. Reyon uzunluğu yine değişecek mi? Hayır. O zaman yine reyon uzunluğunu buluyormuş gibi bulalım. Ama aradaki boşluğu 2 santimetreye düşürelim. Şimdi sütlerimizin sayısı önceden 12 taneydi. İkincide kaç tane? X tane. O zaman buraya X diyeceğim. Sütlerin genişliği değişiyor mu? Hayır. 9 santimetre. Artı boşluk sayısı. Boşluk sayısı tabii ki değişecek. Öncekinde 12 tane süt vardı. 11 boşluk vardı. Şimdi X tane sütüm var. Kaç tane boşluğum olacak? 1 eksiği kadar. Yani X eksi 1 tane boşluk çarpı boşluğumun uzunluğu ilkinde 5 santimdi. Şimdi 2 santime düştü. Eşittir reyon uzunluğuna. Reyon uzunluğu hiç değişmeyecek. 163. İşte denklemimizi bulduk. Buradan artık x'i bulabiliriz. Hadi bulalım. Ne yapacağız? Şu 2'yi dağıtalım içeriye doğru. 9'la x'i çarptım. 9x artı 2 ile x'i çarpıyorum. 2x
eksi 2 eşittir 163. 9x'te 2x'i toplayalım. 11x. Şu eksi 2'yi karşıya doğru atalım. 165. Şimdi her iki tarafı 11 ile sadeleştirirsek x'imizi bulabiliriz. 11 ile sadeleştiriyoruz. Şuraya yazayım. X eşittir 15. O zaman 15 tane mi süt yerleştirdim? İkincide, yani araya 2 santim boşluk koyduğumda 15 tane süt yerleştirebiliyorum. 15 tane süt diyelim. Bizim Emre karar veriyor ve diyor ki aradaki boşluğu 2 santimetreye düşürüp o şekilde yerleştireceğim. Tamam, o zaman her bir reyona 15 tane süt yerleştirebilir. Ama bize diyor ki 45 tane sütü şekilde kaç tane reyona yerleştirebilir? Bir reyona 15 tane ise bakın buna 15 tane yerleştirecek. Buna da 15 tane, buna da 15 tane. Üçünün toplamı da ne olacak? 45. Demek ki 3 reyona yerleştirebilir. Ya da bölme işlemi yaparız. 45'i 15'e böleriz. 3 tane gelir. 3 reyona yerleşir. İşte bu kadardı. İnşallah anlamışsınızdır. Ben anladığınızı ümit ediyorum. Haydi gelin diğer soruya geçelim. Hep birlikte bir tren yolculuğuna çıkalım canlarım. Ankara-Konya yüksek hızlı treninin kaç vagonu var? Kaç tane yolcusu var? Bir hesaplayalım bakalım. Konya yolundayım, Konya yolunda. Konya yolundayım. Önce bir okuyalım en baştan. Ankara-Konya yüksek hızlı treninin 4 vagonu vardır. Her vagon en çok 50 yolcu almaktadır. Trenin vagonlarındaki yolcu sayıları ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. Birinci vagondaki yolcu sayısı ikinci vagondaki yolcu sayısının 2 katından 10 eksiktir. Üçüncü vagondaki yolcu sayısı ikinci vagondaki yolcu sayısının 4'te 3'ü kadardır. Dördüncü vagonda 5 koltuk boş kalmıştır. Trende toplam 140 yolcu olduğuna göre birinci vagondaki yolcu sayısı kaçtır? Bu pastalı soru gibi aslında. Bunda da biz hemen bir ne çizelim? Tablo çizelim. Birinci vagon, ikinci vagon, üçüncü vagon ve şöyle de uzatayım. Dördüncü vagon diyelim. Bakın hangisini X diyeceğiz? Bunu karıştırıyorsanız hangisinden bahsetmiş? Hangisini baz alarak karşılaştırma yapmış? Buna bakacağız. Birinci vagondaki yolcu sayısı ikinci vagondakinin şu kadarı kadardır. Bakın üçüncü yine ikincinin şu kadarı kadardır. Demek ki ikinci ile genelde karşılaştırmış. O zaman ikinci vagondaki yolcu sayısına X dersek geri kalanı çorap söküyor gibi gelecek. Birinci vagondaki yolcu sayısı ikinci vagondaki yolcu sayısının 2 katından, bakın birinciyi buluyoruz. 2 katından demek ki 2x 10 eksiktir. Eksi 10. Birinciyi de bulduk. Şimdi 3'e gelelim. Üçüncü vagondaki yolcu sayısı ikinci vagondaki yolcu sayısının 4'te 3'ü kadardır. X'in 4'te 3'ünü bulacağız. Yani o zaman 3 bölü 4 ile çarparız. Ve son olarak 4. vagonda 5 koltuk boş kalmıştır. Toplamda en çok kaç yolcu alıyordu? Her vagon 50 yolcu. 5 tanesi boş kaldıysa o zaman 45 tane yolcu 4. vagonda var. Trende toplam 140 yolcu olduğuna göre 1. vagondaki yolcu sayısı kaçtır? O zaman bunların hepsinin toplamı 140 mı? Evet. Hepsini toplayalım ve 140'a eşitleyelim. İşte bu da bizim denklemimiz olacak. Böyle farklı bir renkle devam edeyim. 2x eksi 10 artı x artı 3x bölü 4 artı 45 eşittir. Kaç tane yolcumuz vardı toplamda? 140 tane. Evet. Şöyle biraz pratiklik yapalım. Eksi 10 ile 45'i bir toplayalım. Eksi 10 ile 45'i toplarsak ne olur? 35 olur. 35'i karşı tarafa atacağız. Eksi 35 olarak geçer. Burada 2x var. Burada x var. Toplayalım. 3x artı 3x bölü 4 eşittir.
140'dan 35 çıktı. Ne gelir? 105. Buradan sonrasında paydalarımızı eşitleyerek devam edelim. Şunun altında gizli 1 vardı. Bunun da gizli 1 var. 4 ile genişletirsek paydalarımızı eşitlemiş oluruz. 4 ile 3x'i çarptım. 12x bölü 4 artı 3x bölü 4 eşittir. 105 ile 4'ü çarpıyoruz. 420 bölü 4. Paydalarımız eşit olduğu için yok sayacağız. 12x ile 3x'i topladım. Şöyle şuradan devam edeyim. 15x eşittir 420. Her iki tarafı 15'e bölersem x'imi bulabilirim. 420'yi 15'e böldüğümüzde 28 gelir. Demek ki x'im neymiş? 28'miş. O zaman biz birinci, ikinci, üçüncü vagondaki yolcu sayılarını da bulabiliriz. Ne yapacağız? X'leri yerine yazacağız. Onu da şurada devam edelim. Birinci vagondaki için birinci vagon. Zaten bize birinci vagondakini sormuş. X'i yerine yazacağız. 2 çarpı 28 eksi 10 diyeceğiz. 2 ile 28'i çarparsak ne gelir? 56. 56'dan da 10 çıkartacağız. 46. Birinci vagondaki yolcu sayımız 46'ymış. İkinciyi zaten biliyoruz. X yani 28. Üçüncüyü de bulalım hadi. 28 çarpı 3 bölü 4'ten 28 ile 4 sadeleşirler. 28'in içerisine 4, 7 defa var. 7 ile de 3'ü çarparsak 21. Demek ki 3. vagonda 21, 2. vagonda 28, 1. vagonda 46, 4. vagonda da zaten biliyoruz 45 tane yolcumuz var. Toplam yolcu sayımız bunları topladığımızda da 140 ediyormuş. Bize 1. vagondakini sormuş. 1. vagonda 46 tane yolcumuz var. Haydi diğer soruya. Geldik bu konunun son yeni nesil sorusuna çocuklar. Bu soru canlı bir soru. Biraz sonra canlandırırız. Ama canlandırmadan bakalım soru bize neler söylüyor. Yandaki tahterevalli belli bir kurala göre dengede durmaktadır. Tahterevalli şekilde görüldüğü gibi bölmelere ayrılmıştır. Her bölmeye bir rakam karşılık gelmektedir. Sağ ve sol taraftaki bölmelere koyulan ağırlıklar ile bölme numarası çarpıldığında sağ taraftaki sayıların toplamı ve sol taraftaki sayıların toplamı birbirine eşit olursa tahterevalli dengede kalmaktadır. Çocuklar yeni nesil sorularda bunu çok fazla yapıyorlar. O soruyla alakalı herhangi bir kural veriyor buradaki gibi. Ve bu kurala göre sorumuzu çözmemizi istiyor ya da denklemimizi bu kurala göre oluşturmamızı istiyor. Okuyalım bakalım. Parkta eğlenmeye giden 4 kişilik bir aile dengede durma oyunu oynamak istiyorlar. Erkek çocuğun kilosu babanın kilosunun 1/4 kadar, annenin kilosu erkek çocuğun kilosunun 3 katı, kız çocuğun kilosu ise babanın kilosunun 8'de 3'ü kadardır. Baba sol tarafta 2 numaralı bölmeye, bakın buraya, erkek çocuk sol tarafta 3 numaralı bölmeye, anne sağ tarafta 3 numaralı bölmeye, kız çocuk sağ tarafta 1 numaralı bölmeye oturuyor. Ama eşitliğin sağlanmadığını fark ediyorlar. Bunun üzerine anne sağ taraftaki 2 numaralı bölmeye 5 kilogram ağırlığında bir taş koyuyor ve denge sağlanıyor. Buna göre baba kaç kilogramdır? Kilogramlarını bilmiyoruz. Bunlara x'ler diyeceğiz, bilinmeyenler vereceğiz. Ona göre de çözeceğiz. Ama çözmeden önce bir canlandıralım, bir gözümüzde canlansın. Haydi bakalım bir hokus pokus diyelim hep beraber ve sorumuza ışınlanalım. Ailemiz eğlence parkına gelmiş çocuklar. Tahterevalliye de oturmuşlar. Bakalım dengedeler mi? Bir kaldıralım şunları. Kaldırdık ama dengede değiller. Hemen diyorlar şöyle bir hareket edelim. İşte çocuk şuraya geliyor, yok. Daha çok bozuldu denge. Yerine geri geçti. İşte kızımız şöyle geldi, daha da çok bozuldu. Şöyle geldi, daha da çok bozuldu. Olmadı, yerine geri dönüyor. Sonra annemiz akıllı. Hemen hesaplıyor. Babanın ağırlığıyla bulunduğu bölmeyi çarpıyor, yani 2'yi. Sonra erkek çocuğun ağırlığıyla 3'ü çarpıyor. Kız çocuğun ağırlığıyla, bu arada bunların ikisini topluyor.
Sonra kız çocuğun ağırlığıyla 1'i çarpıyor. Kendi ağırlığıyla 3'ü çarpıyor. Bunların ikisini de topluyor ve bakıyor ki kendi taraflarında bir eksiklik var. Kendi taraflarındaki eksikliği diyor ki 5 kilogramlık bir taş alalım ve 2 numaralı bölmeye ekleyelim. O zaman dengemiz sağlanır ve sağlandı. Anne bu işi biliyor çocuklar. Keşke diğer sorularımız da böyle canlanabilse. Çünkü hareket ettirebildiğimiz, canlandırabildiğimiz sorular, zihnimizde canlandırabildiğimiz soruları yani çözmek çok daha kolay oluyor. Bakalım gerçekten kolay olmuş mu? Sorumuza geri dönelim ve sorumuzu çözmeye çalışalım. Haydi takip edin beni. Şimdi tüm aile fertlerimizin sırasıyla kilolarını bulalım. Eğer bilmiyorsak da onları x cinsinden ifade edelim. Peki ama kime ilk x diyeceğiz? Buna nasıl karar veriyorduk? En çok kimle karşılaştırılırsa ona x demek en mantıklısı oluyordu. Bakın erkek çocuğun kilosu babanın kilosunun. Annenin kilosu erkek çocuğun, kız çocuğun kilosu ise babanın kilosu. Yine babanın kilosu üzerinden bir gidişat var. O zaman biz babamızın kilosuna ne diyelim? X diyelim. Babamızın kilosu X olursa erkek çocuğun kilosunu bulalım. Erkek çocuğun kilosu babanın kilosunun 1/4'i kadardır. Babanın kilosu X'ti. 1/4'i ne olur? 1 bölü 4 ile X'i çarptığımızda X bölü 4 olur. Şimdi anneninkini bulalım. Annenin kilosu erkek çocuğun kilosunun 3 katı. Erkek çocuk X bölü 4. 3 katıysa 3 ile çarpacağım. O zaman 3X bölü 4. Son olarak da kız çocuğun kilosunu bulalım. Kız çocuğun kilosu babanın kilosunun 8'de 3'ü. Babanın kilosu kaç kilogram? X. 8'de 3'ünü nasıl buluruz? 3X bölü 8 kilogram olarak. Buraya kadar her şey tamam. Şimdi tahterevalliye yerleştirilmiş şekilleriyle bulalım. Baba hangi bölmede? 2 numaralı bölmede. Babanın kilosu kaç? X. Önce bölmesini yazalım. 2 çarpı X artı erkek çocuk X bölü 4 ve 3. bölmede. O zaman 3 çarpı X bölü 4 diyeceğiz. Eşittir. Bakın bu bir tahterevalli. Eşitliği sağlamamız lazım. Karşı tarafın kilosunu da yazıp toplayacağız. Annenin kilosuyla bulunduğu bölmeyi çarpalım. Annenin bulunduğu bölme 3 numaralı bölme çarpı kilosu 3x bölü 4. Artı kız çocuğumuz 1 numaralı bölmede. Kilosu da 3x bölü 8. Artı bir de ne yapmıştık? 5 kilogramlık, şu 5 kiloydu. 5 kilogramlık bir tane taş koymuştuk. Hangi bölmeye? 2 numaralı bölme. 2 çarpı 5 diyeceğiz. Şunları bir düzenleyelim hadi. 2x artı 3x bölü 4 eşittir. 3 kere 3'ten 9x bölü 4 artı 1 ile çarptığımızda bir şey değişmeyecek. 3x bölü 8 artı 5 kere 2'den 10. Burada paydaları eşitleyelim. Şunların altında ne var? Gizli 1 var. Bunun da altında gizli 1 var. Bakın 4 ve 8 var. Kaçta eşitleriz? 8'de eşitleriz. O zaman bunu 8 ile, şunu 2 ile, bunu da 2 ile, bunu çarpmaya gerek yok. Bunu da 8 ile çarpıyoruz. Hadi çarpalım. Çarptıktan sonra paydalar eşit olacağı için paydaları şimdi aşağıya yazmayacağım. Yok sayacağım direkt. 8 ile 2'yi çarptım. 16x artı 2 kere 3'ten 6x eşittir 18x artı 3x artı 8 ile 10'u çarpıyorum 80. Paydaları yok saydık. Şimdi şurayı toplayalım. 16x ile 6x'i 22x eşittir. 18 ile 3'ü topladım. 21x artı 80. 21x'i karşı tarafa attığımda eksi olarak geçer. Burada x kalır. X eşittir 80'miş. X neydi çocuklar? X babamızın kilosuydu. Demek ki babamız kaç kilo? 80 kilogrammış. Bize babayı sormuştu. Ama isterseniz diğerlerini de bulalım. Erkek çocuğu da bulalım.
X'i yerine yazacağız. Yani 80 bölü 4 diyeceğiz. 80'i 4'e böldüğümüzde çocuğumuzun kilosu kaç olur? 20. Bayağı da zayıf bir çocukmuş. Annenin kilosunu bulalım. Şöyle yukarıda yazayım. 3 çarpı 80 bölü 4'ten 80 ile 4 sadeleşir. 80'i 4'e bölersek 20. 20 ile de 3'ü çarptığımızda 60. Anne 60 kilogram. Şöyle kilogramlarını da yazalım. Kızımızınkini de bulalım. 3 çarpı 80 bölü 8. 80 ile 8 sadeleşir 10. 10 ile de 3'ü çarptığımızda 30 kilogram. Çocuklar gerçekten bayağı zayıfmış. Böylece tüm yeni nesil sorularımızın sonuna geldik çocuklar. İnşallah sizin için faydalı bir ders olmuştur. Sonraki derslerimizi kaçırmamak için kanala abone olmayı sakın unutmayın. Videoları beğenirseniz ve yorum atarsanız da çok sevinirim. Sizleri seviyorum çocuklar. İyi ki varsınız. Görüşürüz.